Kadıköy'ün öyle bir yanı var. Ben doğma büyüme buralıyım. Hani Kadıköy içinden değilim de Suadiye'liyim yani. Bir ara geldim, bir iki sene yaşadım burada Kadıköy'ün içinde, Bahariye'de. Sonra tekrar Göztepe'ye, sonra tekrar gelmişim. Stüdyo da Kadıköy'de, dip dibe, evimle çok yakın. Çok fazla müzisyen arkadaşım da var burada, beraber başlayıp bir şeyler yaptığımız, hala daha devam ettiğimiz. Çok fazla ortak görüş, hayat görüşü paylaşıyor oluyoruz. Çünkü burada yaşadığımız günlük hayati sorunlar çok benzer birbirine. O yüzden böyle hani çemkirdiğimiz, şikayetçi olduğumuz çok ortak şey var yani, veya tam tersine keyif aldığımız. Memnuniyetimiz mesela. Memnuniyetimiz bizim gibi insanların arasında olmak burada. Ne bileyim, sahile çıkıp güzel bir yürüyüş yapmak burada o insanların arasında. Bisikletimle çıkıp gezebilmek. Hani bu ara çok yapamasam da. Yani yakınız birbirimize bir şekilde, anlatabiliyor muyum? Öyle bir hani kötü, yıkıcı bir şey yok burada. Dediğim gibi işte hani burada herkes birbirinin işine yardımcı olmaya çalışıyor. Hani oldurmaya çalışıyor birbirinin işini falan gibi bir yaklaşım var. Onun haricinde Kadıköy'de gidip konser, ben evimden yürüyerek gidip konser çaldığım zaman böyle ya ne güzel bir şeymiş ya bu falan. Çünkü sürekli saçma sapan bir yol kat etme durumu var ya yani. Onun haricinde şimdi biraz şey de olacak ama karşı taraftaki bu müzik ve gece hayatı olayı bitiyor artık. Yani zaten bunu 5-6 senedir en az söylüyorlardı. Taksim falan kalmadı, bitti artık yani. Oradan bir kaçış durumu oldu. Kadıköy şu an hem güzel yanları var, kötü yanları var. Bunun kaleye dönüşüyor yavaş yavaş. Hani oradan herkes buraya doğru geliyor. Burada belli bir kitle oluşuyor fakat bu sefer de kapalı devre oluyoruz, anlatabiliyor muyum? Hani bu da çok sağlıklı değil aslında. Hani evet, burada kendi içimizde süperiz de ama dışarısı biz hani gitmeyince yok olmuyor ki, onlar duruyorlar orada yani. Hani, o yüzden hani iç içe olmak aslında her zaman daha iyidir. Bir de ben merkeziyetçi şeye çok hoşlanmıyorum yani. Hiçbir şey merkezi olması hoşuma gitmiyor. Dağılmış olması daha iyi geliyor. Çocukken çok da hareket etmiyorsun zaten, hani alanın belli yani. Yine Suadiye'den Kadıköy'e gelip gidiyorduk, sinemaya falan buraya geliyorduk. Şunu söyleyebilirim ama hani biraz yaşlı laf olacak ama eskiden daha iyiydi ya. Ben ve arkadaşlarım yapmaya çalıştığımız tek şey insanları birazcık bir şeyleri sorgulamak, size sunulanı, müzik de olsun, resim olsun, başka haber olsun, ne olursa olsun, size sunulanı birinci ağızdan kabul etmemek, bir çapraz onaylama yapmak, kritik düşünme aşılamak insanlara. Sonra verilen şey doğru olmayabilir ya. Bir sor, bak yani nedir? Bizim başka hiçbir derdimiz yok. Ve bunu ben kendim için istemiyorum ki. İnsanları, herkes için istiyoruz bunu. Benim yapabildiğimi başka biri de yapsın, onu yapabildiğimi başka biri daha yapsın diye. Bir eşitlik şekli, özgürlükte canının istediğini yapmak değildir, onu da öğrenmek gerekiyor. O yaşayarak öğren. Özgürlük sorumluluktur. Sorumluluğu alacaksın, onu uygulayacaksın yani. Annem bana vaktinde bir laf etmişti. Hani ters geldi ama bir yandan da doğru etti laf. Yani şey dedi, sen dedi, çok şanslısın dedi. Niye böyle bir şey söylüyorsun ya falan. Dedi, İstanbul'da Kadıköy'de doğdum dedi. Burada her şey elinin altında. Buradan çıkıp başka bir yere gittiğin zaman hiçbir zaman tatmin olmayacaksın dedi. Çünkü hani en iyisini görmüş olacaksın burada dedi. Üzgünüm, çok şanslısın dedi yani. Çünkü hayat burada değilmiş yani. Peki dedim, inşallah öyle olmaz yani de hani bayağı eski bu laf ve hani doğru yani. Nereye gitsem mutlu oluyorum mesela. Acayip işte yeşillik, ağaçlar, plaj bilmem ne. Ama böyle İstanbul bir yerden böyle gıdıklamaya başlıyor kendini, eve dönsek gidelim artık falan. Böyle Kadıköy falan. Özellikle Kadıköy bayağı çekiyor. Ya şey durumu da var bende, böyle arkadaşlarım bilirler yani. Karşı tarafı ben genel olarak hiçbir zaman çok sevmedim, çok gitsem de. Çok ben orada biri değilim. Çok fazla şey geliyor bana. Cimri geliyor yani. Burası biraz daha sakin geliyor. O yüzden böyle köprüden geçtiğim an yani bu tarafa eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Böyle o bir nefes alışverişim falan değişiyor otomatikman yani. Zaten trafikte geride kalmış oluyor. Hani sakinliyorum ve hani eve gitmeye artık hazırım falan gibi. Zaten azıcık yol kalmış. O yüzden başka bir, yani bu Kadıköy'e ilgili ayrı bir bağ var yani. Vazgeçemiyorum. Suadiye'de otururken öyle çok yani çok hissettim. Çünkü mesela Suadiye'de enteresan, yıllar geçtikçe daha da arttı. Yaşlı nüfusu çok yüksek Suadiye'de. Genç nüfusu bayağı az. Eczane çok falan böyle. Sen bir düşünüyor böyle. Sonra
terk ettim orayı zaten. Şimdi Kadıköy'deyim, daha arkadaşlarımla iç içeyim, biraz daha gelip giden oluyor. Şimdi şey de azaldı biliyorsun, hani insanlar birbirlerine de gelip gidiyorlar artık. Evde otur, kendi ortamında takılma muhabbeti var ya yani. Şimdi ama mesela Kadıköy'deyim, yürüme mesafesinde 2 dakika sonra çıkıp Moda sahilde öyle bir ortamı görünce şey oluyorum böyle. Hadi oturalım hemen falan. Hani yapıyoruz, az yapıyorum ben. Çok sık değil ama arkadaşlarım gidiyorlar. Bayağı arada eşlik ediyorum onlara. Yani mesela korkutuyor beni, acaba yakın vakit bir şey gelir mi oranın başına? Bir şey olabilir mi falan. Geçen sene malum koku illa sabote edildi. Bu sene olacak. Şu an kokmuyor ama hani elimizde olmaz yani. Öte yandan şu kentsel dönüşüm binaların yıkılmasıyla çıkan bir takım kimyasallar var. O da çok sıkıntılı bir şey, çok bahsi geçmeyen. Biraz onu ilgilendiriyor ama yani iyi ki var şu an orası. Yani orası da olmasa nasıl nefes alacağız? Çıkıp sokağa yeşili nasıl göreceğiz burada? Toprağa basmıyoruz ya. Hani 10 gün hiç toprağa ayağım değmiyor falan böyle. Millet olmuş, tamam takılıyoruz öyle yani. Hiç ayakkabıları çıkarıp koşarak gideceğim eve. Yani Eskiden daha iyiydi. Bizim eskiden kapılar açık dururdu. Ya ben çocukken kapılar açık dururdu. Şimdi pek öyle değil. Ama mesela benim şu anki oturduğum apartman 2-3 senedir oturuyorum. Yani çok yakın bir ilişkim yok komşularımla ama bir şekilde hani iyi gibiyiz böyle. Atıyorum ortalıkta bir şey unuttuğum zaman veya yanlış bir şey olduğu zaman falan ters bir uyarı hiç gelmiyor. Hani bir şekilde idare ediyoruz falan. Karşılıklı tolerans çok önemli bu tip şeylerde. Bir de mesela benim çok garibime gidiyor. Ben mesela kapıyı tutarım, sokak kapısını. Birisi geliyorsa benden önce sonra falan. Hani alışkanlık, öyle alışmışım yani. Farkında değil, içgüdüsel olarak yapıyorum yani. Böyle tutunca bazen karşı tarafın garibine geliyor. Niye tuttu bu ya kapıyı falan? Geçsene ya. Hani el alışkanlığı, anlatabiliyor muyum? Hani o bile garip geliyor mesela. Hani yapın ya, nerede kapı tutunca elim mi kırılıyor yani? Hani... Rex hani çok eskiden beri gittiğim bir sinema. Acayip filmler seyrettim orada yani. Hani 15 yaşından beri falan gidiyorum. Şimdi de işte yani son dönemleri galiba bildiğim kadarıyla hani gidiyor, böyle bir şey, öyle bir muhabbet var, emin değilim de gidecek falan diyorlar. Hani bu akşam son bir atış yapalım falan kafasındayız yani. Enteresanmış Rex'i sormak. Şöyle daha başka bir şey, Rex'in karşısında bir apartman var. Şu an kafeler falan, Rex büfe var orada, üstün o bina. Onun en üst katında 4 ay oturdum. Rex'e bakıyordum yani 4 ay boyunca çatı katında. Bayağı acayip yani, enteresandı yani, sevdiğim sinemanın önünde oturmak. Bugün ne varmış falan diye camdan bakıp böyle. başlıyor mu? Abi koş, yetişemeyeceğim ben ya falan. Camdan atlasam içeri düşeceğim oraya. Güzeldi ama Rex önemlidir ya. Kadıköy'deydim. Hep buradaydım, okullarım da buralardaydı. Suadiye'de devlet okulunda okudum bir tane. Restoran ve Tansel, yıkıldı, kentsel dönüşüm. O gitti. Liseyi yine Erenköy'de okudum, özel kalem lisesinde. Sonra üniversite içinde burada Acıbadem'de Güzel Sanatlar Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünü okudum. Artık yakında kaybolacak olan şeyler bunlar herhalde, bu vasıflar. Memleketimizin yeni halinde. Hep buradaydım bir şekilde. Bir yandan iyi, bir yandan kötü o. Hani macera için çıkmış olmak gerekirdi belki başka bir şehre falan ama denk geldi bir şekilde, böyle gitti. Babamın okulu benim Güzel Sanatlar. Hani onun devamı gibi oldu yaptığım şey birazcık. Kadıköy müzik tüketme mesela alışkanlıklarımızı da çok etkiledi Kadıköy. Buradaki hem konserler olsun, meşhur Moda sineması konserleri, ondan sonra Akmar olsun, Akmar'ın önündeki çekim kasetler olsun, tezgahlar olsun. Yani uzun seneler ben ve bir sürü arkadaşım çekim kaset müzik topladık. Yani ben de 400-500 tane kaset vardı, ben yeni attım yani. Metin abi vardı orada, Zihni Müzik var, Pentagram vardı ilklerden birisi, Hammer vardı işte, hani hala var. Hani eskisi kadar ben ziyaret edemiyorum ama hani her hafta bilmem kaç kez gittiğimiz yerler var. Hani doldurup eve dönüyorduk. Bir de ailemle yaşıyordum. Bütün kazandığım parayı onlara harcıyordum. Ya zil alıyordum ya albüm alıyordum. Yani masraf yok, kira yok, bir şey yok. Şimdi öyle olmuyor. Ya ben sokakta yürürken öyle bir şeye şahit olmak hoşuma gidiyor açıkçası yani. Sokakta yapılan her şeyi seviyorum. Yani resim, grafiti, yani normal tablolardan daha kıymetli bence yani. Hepsinden daha kıymetli. Çünkü mesela hele bir de yerine kondurmuşsa o işi,
hiçbir duvarında duran tablonun kimseye bir etkisi yok yani. Ama sokakta doğru yerde duran bir hafta bile dursa bir tane resmin milyonlarca insana çok acayip bir etkisi olabilir yani. O yüzden hani çok daha etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke hani sanat biraz o tarafa değil de o tarafa doğru daha iyice ağırlaşıp gitse yani. Keşke yani. Müzikte de görselde de aynı düşünüyorum. Öyle olmalı. Şirketler gitsin artık. Biz yapalım bu işi. Bu kadar.